Gözlerinize inanamayacağınız o gerçeği duymaya hazır mısınız? Bu sadece bir teori değil. Bu, yüzyılın en büyük ifşası. Hazırsanız başlayalım. Kameralar neden aynı anda sustu? Bugün, Epstein adasındaki yüzyılın en büyük tasfiye operasyonunu ve klonlama iddialarını konuşacağız. Peki ya şu an dünyayı yönetenler gerçekten insan mı? 1. yüzyılın zirvesindeki elitler neden bronz çağının karanlık ritüellerine ihtiyaç duyar? Bir teknoloji devi ya da bir devlet başkanı neden tüm imkanlara sahipken ıssız bir adada antik bir tapınağın önünde diz çöker? Bu güç arayışının ardında yatan sır nedir? Yoksa modern dünya, binlerce yıldır kanla ve korkuyla beslenen kadim bir tanrının sadece teknolojiyle süslenmiş yeni kılıfı mı? Epstein adasındaki o mavi kubbeli yapıyı sadece bir mimari tercih sanıyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz. O yapı bir anıt, bir işaret ve bir davettir. Bu yapı, kadim Mezopotamya'da çocuk kurbanlarıyla bilinen Baal ve Molok inancının modern bir yansımasıdır. Antik çağlarda krallar ve kraliçeler güçlerini korumak ve ölümsüzlüğe ulaşmak için Baal'e en değerli olanı, yani masumiyeti sunarlardı. Bugün, adanın derinliklerine inen o asansörler ve yerin 3 kat altındaki gizemli tüneller, antik tapınaklardaki kurban çukurlarının ve yeraltı odalarının yerini almış olabilir mi? Sembolizm asla yalan söylemez. Adadaki baykuş figürleri, gizli cemiyetlerin sembolü olan güneş saatleri ve stratejik olarak yerleştirilmiş ritüel alanları, her biri bizi aynı yere çıkarıyor. Binlerce yıllık şeytani bir sözleşme. Onlar için bu bir inanç değil, bir hayatta kalma stratejisi. Çünkü bu karanlık tanrılar, vaat ettikleri dünyevi güç ve ölümsüzlük karşılığında en saf olanın korkusunu ve enerjisini talep eder. Bu onların varoluşlarının yakıtıdır. Peki ya bu kadim ve karanlık ritüellerin aslında biyokimyasal bir karşılığı varsa? Adrenokrom. Korkunun zirvesindeki bir bedenden en saf haliyle damıtılan o gizemli sıvı. Bu sadece bir efsane değil, modern simyanın en karanlık formülü olabilir. Eskilerin yaşam iksiri dediği bu madde, bugün elitlerin yaşlanmayan yüzlerinin ve tükenmeyen güçlerinin ardındaki sır mı? Bilim ve okültizm, adanın yerin 3 kat altındaki tünellerinde korkunç bir noktada birleşiyor. Burada gerçekler, komplo teorilerini bile gölgede bırakacak kadar ürkütücü bir hal alıyor. Ve bu laboratuvarların tek amacı, adrenokrom üretimi değil. Asıl hedef çok daha büyük, klonlama. Epstein'in genetik projeleri olan saplantısı ve insan ırkını yeniden tasarlama arzusu bir sır değil. Peki bu projeler ne kadar ileri gitti? Neden bazı dünya liderleri veya sanatçılar canlı yayında bir robot gibi donup kalıyor? Bu bir sağlık sorunu mu, yoksa bir sistem hatası mı? Yoksa izlediğimiz kişiler, gerçek sahiplerin çoktan birer kopyasıyla değiştirildiği kusurlu birer kopya mı? Prensler, başkanlar, teknoloji devleri ve bilim insanları. Hepsi o kara defterin sayfalarında. Kimisi sadece misafirdi, kimisi ise bu büyük ajandanın bir parçası. Bu isimleri bir araya getiren şey, sadece bir suç ağı mıydı? Yoksa kadim bir sırrın ortaklığı mı? Hiçbirinin konuşamamasının sebebi, ellerindeki o kasetler mi? Hollywood'un filmlerinde yıllar önce işlenen Epstein benzeri senaryolar, bize gerçeği kurgu adı altında mı izlettiler? Semboller, uyanık zihinler için her yerde. Resmi raporlar intihar diyor, ancak kanıtlar bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bu basit bir örtbas operasyonundan çok daha fazlası. Bu sistemin kendini koruma refleksinin en acımasız hali. O gece kameralar neden sustu? Sedyedeki adamın kulak yapısı neden Epstein'le uyuşmuyor? Gerçek şu ki, Epstein'in hücresinde ölmesi bir son değil, büyük bir tasfiyeydi. Belki de o gece bir ceset değil, sistemin en büyük sırlarından biri, belki de bir klon, sessizce tahliye edildi. Tavşan deliği sandığınızdan çok daha derine, yeraltı şehirlerine, gizli laboratuvarlara ve görünmez elitlere uzanıyor. Bu elitler, antik ritüelleri modern teknolojiyle birleştirerek
hayatta kalma stratejileri geliştiriyor. Bugün burada duyduklarınız birer teori olabilir. Ama kendi gözlerinizle gördüğünüz anormallikler birer kanıt. Biz bu karanlık labirentte gerçeği aramaya devam edeceğiz. Şimdi asıl soruyu sorma vakti. Sizce o hücreden çıkan şey bir ceset miydi? Yoksa devasa bir tiyatronun son perdesi mi? Ve daha da önemlisi, şu an dünyayı yönetenler gerçekten insan mı?